Hangimiz İngiliz kraliyet ailesinin hayatını merak etmedik ki? Az çok onlar hakkında bilgiye sahibiz. Ancak kraliyet ailesi ve onu oluşturan insanlar hakkında daha öğrenecek çok şey var. Bu videomuzda 2. Elizabeth, şüpheli ölümüyle Prenses Diana, son zamanlarda başına ne geldiği merak edilen Kate Middleton ve kraliyet ailesinin katı kurallarına yer verdik. İyi seyirler. Uzun dönemler boyunca tahtta kalmış, kendine has karakteriyle tüm dünyanın ilgisini üzerinde toplayan sıra dışı bir karakter. İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth 96 yaşında hayatını kaybetti. Kraliçe Elizabeth'in hayatını kaybettiğinin açıklanmasının ardından Buckingham'da bayraklar yarıya indirildi. Kraliçenin öğle saatlerinde hayatını kaybettiği açıklandı. Peki onun hakkında neler biliyoruz? Şaşırmaya hazır olun. Kraliçe her gece yatmadan önce bir kadeh şampanya içerdi. Bazıları günde bir elma yemeden olmaz derken, kraliçenin günlük ritüelleri ise doğal olarak yüksek bir ihtişam hissiyle sona eriyor. Kraliçenin kuzeni Margaret Rhodes'a göre soylu hükümdar öğle yemeğinden önce cinli bir dumonet alır, akşam yemeğiyle birlikte bir kadeh şarap içmesinde bir dry martini kokteyli ve yatmadan önceki bir kadeh şampanya takip eder. Bunu her gün yapıyorsa majesteleri günde 6 birim içki tüketiyor demektir ki bu da onu standartlara göre aşırı içen biri yapar. Kraliçenin pasaportu yoktu. Çoğumuz pasaport olmadan epey hareketsiz kalacak olsak da kraliçenin geri kalanımızın ülkeden çıkmak için ihtiyaç duyduğu bu bordo renkli küçük defter gerekmeksizin mutlu mesut bir şekilde yurt dışına seyahat edebilmesi tamamen meşruydu. Kraliyet ailesinin internet sitesinde Britanya pasaportu majesteleri adına verildiği için kraliçenin pasaport sahibi olmasına gerek yok ifadeleri yer alırken, Galler Prensi ve Cambridge Dükü de dahil diğer tüm kraliyet ailesi üyelerinin pasaportu olduğu ekleniyor. Kraliçenin 2 doğum günü vardı. Kraliçe 21 Nisan 1926'da doğdu ama resmi doğum günü ulus tarafından Haziran'da 1748'den beri geleneksel bir kutlama haline gelerek her yıl düzenlenen Trooping the Colour geçit törenine kutlanıyordu. Kraliçe Buckingham Sarayı'nda her yıl 50.000'den fazla kişiyi ağırlıyordu. Başarılı sosyal takvimi sayesinde kraliçe çeşitli öğle yemekleri, akşam yemekleri, ziyafetler ve bahçe partilerinde Buckingham'da binlerce kişiyi ağırlayarak gerçekten de en çok ev sahipliği yapan kişiydi. Covid öncesinde Buckingham Sarayı'nda yılda 50.000'den fazla kişiyi ağırlıyordu. Kraliçe 70 yıldan uzun süre boyunca evliydi. Kraliçe ve Prens Philip 2017'de evliliklerin 70. yılını kutlamış ve bu da çiftin platin evlilik yıl dönümünün nişanesi olmuştu. 20 Kasım 1946'da Londra'daki Westminster Manastırı'nda evlenmişlerdi ve iddiaya göre bu dönüm noktasını da Windsor Kalesi'nde özel, gösterişten uzak bir partiyle kutlamışlardı. Edinburgh Dükü Nisan 2021'de hayatını kaybettiğinde kraliyet çifti 73 yıldır evliydi. Yeterince 2. Elizabeth'ten bahsettiysek çok merak edilen kraliyet ailesinin servetine gelelim. Kraliyet ailesinin serveti çeşitli kaynaklardan gelen gelirler ve varlıklardan oluşur. Birinci kaynak, kraliyet ailesine ait olan taç giyme törenleri gibi resmi etkinliklerde kullanılan taçların değerli taşlar ve mücevherler içermesidir. Bunlar yıllar içinde biriktirilen ve büyük bir maddi değeri olan kıymetli mücevher koleksiyonlarının bir parçasıdır. Bu mücevherlerin bir kısmı kraliyet ailesine özgü olup nesiller boyunca aktarılmaktadır. Ayrıca kraliyet ailesine ait olan mücevherlerin sergilenmesi ve ödünç verilmesi de bir gelir kaynağı olabilir. İkinci olarak kraliyet ailesinin serveti topraklara ve mülklere dayanmaktadır. Örneğin Windsor Kalesi gibi önemli tarihi yapılar ve Balmoral ve Sandringham gibi malikaneler kraliyet ailesinin mülkleri arasındadır. Bu mülkler kraliyet ailesi üyeleri tarafından kullanılır ve aynı zamanda turistik yerler olarak ziyaretçilere açıktır. Bu turistik yerlerden elde edilen gelir kraliyet ailesinin maddi kaynaklarına katkıda bulunur. Üçüncü olarak kraliyet ailesinin serveti Crown Estate olarak bilinen bir varlık portföyünden gelir elde etmektedir. Crown Estate, İngiltere, Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda'da bulunan toprak ve mülklerin yönetiminden sorumludur. Bu toprakların bir kısmı ticari mülkler, rezidanslar, ticari parklar, balıkçılık hakları ve rüzgar enerjisi gibi projeleri, çeşitli varlıkları içermektedir. Crown Estate'in geliri hükümete bir kısmı ödenmekle birlikte kraliyet ailesine de aktarılmaktadır.
Son olarak kraliyet ailesine ait olan Duchy of Lancaster ve Duchy of Cornwall adlı iki dükdom da servetin bir parçasını oluşturur. Duchy of Lancaster, İngiltere'deki bazı toprakları, mülkleri ve yatırımları içeren bir varlık portföyüne sahiptir. Bu dükdomların geliri, ilgili düklerin maddi ihtiyaçlarına ve hayır işlerine katkıda bulunur. Birçok insan kraliyet yaşamının kolay olduğuna inanır. Ancak kraliyet ailesi üyelerine göre durum hiç de öyle değil. Aile üyelerinin uyması gereken görgü kuralları, yemek yemelerinden, yeni doğan bebeklerinin isimlendirilmesine kadar her şeyi belirler. Kıyafet seçiminden, hediye alma konusundaki resmi protokole kadar kraliyet çocuklarının uyması gereken en sıra dışı kurallardan bazıları şunlardır. Erkek çocuklar belli bir yaşa gelene kadar pantolon yerine şort giymelidir. Prens William'ın büyük oğlu Prens George'un şortlara olan ilgisi dikkatinizi çekmiş olabilir. Ancak kraliyet görgü kuralları pantolon giymeyi genellikle yaşlı ve yetişkin erkeklerle sınırlandırdığı için George'un bu özel ilgisinin bir stil tercihi olmadığı rahatlıkla anlaşılabilir. Kraliyet ailesi çocuklarının çoğu hediyeyi saklamasına izin verilmez. Kraliyet ailesinden bir çocuğun hediye alması beklenen bir durumdur. Ne yazık ki diğer kraliyet üyeleri gibi kraliyet çocuklarının da aldıkları hediyeleri saklamalarına izin verilmez. Zira tüm hediyeler kral adına alınır. İkinci bir dil öğrenilmeli. Kraliyet çocuklarının ikinci bir dil öğrenmelerini zorunlu kılan resmi bir kural olmasa da çoğu ikinci bir dil konuşabiliyor. Örneğin Prenses Charlotte, İspanya'dan gelen dadısı sayesinde 2 yaşında hem İngilizce hem de İspanyolca konuşabiliyordu. Prens George da İspanyolca konuşabiliyor. Çünkü Prens William'ın eşi Kate Middleton, oğlu henüz 4 yaşındayken birden 10'a kadar İspanyolca sayı sayabildiğini açıklamıştı. Dadıdan İspanyolca öğrenmenin yanı sıra Prens William'ın çocukları dışarıdaki günlük oyun sürelerini içeren dadının katı programına uymaları gerekir. Kraliyet çocukları toplum içerisindeyken iyi davranışlar sergiler. Çünkü görgü kuralları eğitimine tabi tutulurlar. Bu derslerde çocukların ses tonlarını nasıl ayarlamaları gerektiğinin yanı sıra yemek yerken ve resmi etkinliklere katıldıklarında nasıl davranmaları gerektiği öğretilir. Ve son olarak beklendiği üzere kraliyet çocukları yemeklerini özenle hazırlayan şeflere sahip oldukları için gelişim aşamalarında yalnızca kendilerine özel yemekleri yerler. Kraliyet ailesinin kuralları sadece çocuklar için değil, bu aileye gelen gelinler için de geçerli elbette. Hatta son zamanlarda kayıplara karışan Kate Middleton'ın yaşadıklarına bakmadan önce ölümüyle ve yaptığı iyiliklerle akıllara kazınmış Prenses Diana'nın hayatına göz atalım. Prenses Diana tam adıyla Diana Frances Spencer 1 Temmuz 1961 yılında İngiltere'de doğmuştur. Diana'nın bir kraliyet mensubu olması ise 3. Charles ile evlenmesiyle birlikte olmuştur. Bu evliliğin kaynağının ise 3. Charles'a yapılan evlilik baskısı olduğu söylenebilir. Çünkü Charles'ın artık 30'lu yaşlara gelmiş olması kraliyet ailesine göre evlenmesini gerektirmekteydi. Evlilik için ise Protestan mezhebinden olan bir İngiliz eş adayı gerekliydi. Aynı zamanda bu kişinin soylu bir aileden gelmesi de tercih edilmekteydi. Diana'nın tam bu özelliklere sahip olması hem kendi ailesi hem de kraliyet ailesi tarafından oldukça sıcak karşılanıyordu. Aileler arasındaki bu olumlu durumda evliliğe zemin hazırlayan durumlardan biri olmuştur. Neticesinde 29 Temmuz 1981'de St. Paul Katedrali'nde gerçekleşen Charles ve Diana'nın evliliklerine milyonlarca kişi tanıklık etmiştir. Prenses Diana, kraliyet ailesinde konumu gereği sahip olduğu temsilcilik gibi resmi görevlerinin yanı sıra birçok yardım kuruluşunda yer almış, birçok yaşlı ve çocuğun hayatına dokunmuştur. Yardımsever kişiliği sayesinde halkı tarafından oldukça sevilmiş bir kraliyet üyesi olmuştur. Aynı zamanda zarif ve şık giyimi, fotojenik duruşu ile de adeta dönemin moda ikonlarından biri haline gelmiştir. Samimi tavırları ile kısa bir sürede bu kadar çok beğenilmesi halkın Diana'ya olan bağlılığını daha da artırmıştır. William ve Harry ismindeki erkek çocuğa sahip olan çift, milyonlarca kişinin tanıklık ettiği bu evlilikte ne yazık ki mutluluğu yakalayamamıştır. Charles'ın Camilla Parker Bowles isminde başka bir kadına aşık olması, Diana ile olan evliliklerinde bir türlü huzuru yakalayamamalarına neden olmuştur. Diana her ne kadar evliliklerini kurtarmak için çaba sarf etse de bir süre sonra çabalarının boşuna olduğunu kendisi de fark etmiştir. Charles ve Diana'nın evliliği uzun yıllar boyunca hissizlik, ilgisizlik ve mutsuzluk içerisinde devam etmiştir. Çift 1992 yılında
Daha fazla diretmeyerek ayrılmaya karar vermiştir. Mutsuz bir evliliğin ardından Diana yazdığı biyografisinde ve verdiği bir röportajında evliliğinin ne kadar istenmeyen bir şekilde mutsuzlukla devam eden bir evlilik olduğunu ifade etmiştir. Hatta BBC muhabiriyle yaptığı bir görüşme esnasında bu evlilikte biz 3 kişiydik, yani biraz kalabalıktı demesi evliliğinde yaşadığı ve hissettiği sorunları net bir şekilde ortaya koymaktadır. Sözlerinde belirttiği 3. kişinin ise Camilla olduğu herkes tarafından bilinen bir gerçektir. Bir kraliyet ailesi üyesi olan Prenses Diana'nın bu şekilde açık bir üslupla evliliği hakkında kamuoyuna detay vermesi ise halk tarafından oldukça şaşkınlıkla karşılanmıştır. Bu röportajın ardından 1996 yılında boşanmaları hiçbir zaman hissetmedikleri evlilik bağının sonlandırılmasını sağlamıştır. Mutsuz bir evliliğin bitiminin ardından Diana birkaç kişiyle gönül bağı kurmuştur. Ancak geçirdiği talihsiz bir kaza mutlu bir aşk hayatı yaşayamadan onu hayattan kopmasına neden olmuştur. Bu kazanın yalnızca talihsiz bir kazadan ibaret mi olduğu yoksa kraliyet ailesi tarafından düzenlenmiş bir suikast mı olduğu akıllarda hep bir soru işareti olarak kalmıştır. Son zamanlarda ise Kate Middleton'ın da aynı kaderi yaşayıp yaşamadığı merak konusudur. Bu konuya gelmeden önce kraliyet ailesinde Kate Middleton'un uyması gereken yasaklara bir göz atalım. Aynı uçağa binemezler. Kate Middleton'ın hem kocası hem de kayınpederi Kral Charles ile aynı uçakta seyahat etmesine izin verilmiyor. Sebebi ise uçakta meydana gelebilecek herhangi bir kaza durumunda tahtı devralacak birinin olması gerekli. Yani hayalini kurduğumuz toz pembe mutlu aile tatilleri söz konusu kraliyet ailesi olduğunda maalesef geçerliliğini yitiriyor. Monopoly yasak. Şaşırdığınızı biliyoruz ama doğru. Kraliyet ailesinin herhangi bir üyesinin Monopoly oynamasına izin verilmemekte. 2008 yılından bu yana geçerli olan bu kural, Kate Middleton'un amcası Prens Andrew tarafından kötü bir eğlence olarak tanımlanıyor. Oy kullanamıyor. Prens William ile evlendikten sonra bir bakıma oy kullanma hakkından vazgeçen Middleton, dolayısıyla parlamento meselelerine tarafsız kalıyor. Sıkı kıyafet kuralları. Kraliyet ailesi üyelerinin halka açık yerlerde nasıl göründükleri konusunda katı bir kıyafet kuralına uymaları gerektiği doğru. Canlı renklerin yanı sıra Middleton'ın sadece siyah giymesine izin verilen tek gün yaz dönemleri. Halka açık sevgi gösterimleri yok. Bahsettiğimiz şey sevgi dolu bir çift için her ne kadar zor olsa da Middleton ve kocası Prens William'ın halk arasında açıkça sevgi göstermesine izin verilmiyor. Kişisel sosyal medya hesabı yok. Kimlik hırsızlığını ve özel bilgilerin sızdırılmasını önlemek amacıyla kraliyet ailesinin üyelerinin kişisel sosyal medya hesapları olmasına izin verilmiyor. Tırnak rengi politikası. Royal politikasına göre Middleton'ın oje rengi konusunda sadece 2 seçeneği var. Yumuşak pembe ve ten rengine yakın açık bir nude ton. Midye ve istiridye tüketmek yasak. Middleton'ın herhangi bir öğünde midye ve istiridye tüketmesine de izin verilmiyor. Bu yasağın sebebine bakıldığında ise deniz ürünleri özel bir depolama ve sindirim gerektirdiği için kraliyet ailesinin sağlığı riske girebilir. Önce kral. Kral ile yemek yerken kral yemeğini bitirdikten sonra masadaki herkes yemeği bitmemiş olsa bile yemeği bırakmak zorunda. Kendi parasını kazanamaz. Profesyonel bir sanatçı olabilir ancak söz konusu kraliyet kuralları olduğunda Middleton'ın kendi çalışmalarından kar elde edilmesine izin verilmiyor. İmza veremiyor. Kraliyet kurallarına göre Middleton'ın yalnızca daha önce Kraliçe 2. Elizabeth tarafından onaylanan belgeleri imzalamasına izin veriliyor. Bu kuralın gerekçesi ise tahmin edersiniz ki Middleton'ın imzasının taklit edileceğinden kaynaklı. Asıl merak edilen konuya dönecek olursak Middleton 16 Ocak'tan bu yana kamuoyu önüne çıkmadı. Hakkındaki spekülasyon ve komplo teorileri Türkiye'deki sosyal medyayı işgal etti. Dikkatinizi çekiyorum. İngiltere'yi değil Türkiye'yi. Peki Kate Middleton nerede? Öldü mü? Aldatıldı mı? Yoksa bulimia mı oldu? 25 Aralık 2023 Galler Prensesi Kate Middleton en son Noel ayini için Sandringham Kilisesi'nde görüldü. Kim bilebilirdi ki bu Kate'in görüleceği son etkinlik olacağını? 17 Ocak'ta geçirdiği karın ameliyatı ve akabinde peşi sıra yayımlanan açıklamalar, Kensington Sarayı'nın 10 Mart'ta Anneler Günü vesilesiyle paylaşılan fakat
Fakat üzerinde oynanan fotoğraf, Kate'den hala ses çıkmaması bazı komplo teorilerini beraberinde getirdi. BBC teyakkuza geçti. Kraliyet ailesi büyük bir açıklama yapacak. BBC profil fotoğrafını kararttı, siyah yaptı. Charles öldü, duyurmaya hazırlanıyorlar. İngiltere'de bayraklar yarıya indirildi. Ölen Charles değil, Kate. William Kate'i aldattı ve daha neler neler. Peki BBC cidden logosunu siyaha mı çevirdi? Hayır. BBC'nin X hesabında kullandığı logo hep siyahtı 2021'den beri. Tüm bu komple teorileri ve dezenformasyon içeren bilgiler dolaşıma sokuldu. Hatta öyle ki Kate, Charles ve İngiltere Türkiye'de Trend Topic listesine girdi. Kate hakkında 210.000, Charles hakkında 130.000 paylaşım yapıldı. Türkiye'de hal böyleydi fakat olayların yaşandığı iddia edildiği İngiltere'de halk olaylardan bir haberdi. Peki ne oldu da ardı ardına komplo teorileri üretilmeye başlandı? Tarih inceleyelim. 16 Ocak 2024, Galler Prensesi Kate, başkent Londra'daki özel bir hastanede karın bölgesinden ameliyat oldu. Kensington Sarayı 17 Ocak'ta yaptıkları açıklamada ameliyatın başarılı geçtiğini ve eve dönmeden önce 10 ila 14 gün hastanede kalmasının beklendiği ve Paskalya sonrasına kadar kamu görevlerine dönmesinin pek mümkün olmadığı belirtildi. İngiltere, Kate'den gelen ameliyat haberini anlamaya çalışırken 6 Şubat'ta Kral 3. şahısa kanser teşhisi kondu. Kralın tedavi süreci başlatıldı. Bazı görevlerini oğlu Galler Prensi William'a devretti. Şu anda Charles'ın öldüğüne dair de komplo teorileri dolaşıyor. Fakat Charles'ı kanser teşhisi konulduktan sonra gördük. Kral Charles ve konsort kraliçe Camilla 6 Şubat'ta Londra'daki evleri Clarence House'dan ayrılırken gülümsediler ve el salladılar. Tüm bu komplo teorileri Türkiye'deki gündemi belirleye dursun, göz önünde olmayı seven Kate'in ortadan kaybolması, komplo teorilerine cevapsız kalınması ve yürütülen süreç bir skandal. Videomuzun sonuna geldik. Sizlere çok daha fazla ve kaliteli belgeseller üretebilmemiz adına videomuzu beğenerek ve kanalımıza abone olarak bize destek olabilir, aynı zamanda bizlerin daha birçok belgesel severe ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Ayrıca sol tarafta Orta Doğu'nun en gözde ülkelerinden birisi olan Lübnan'ın nasıl iflasın eşiğine geldiği ve Beyrut'ta yaşanan korkunç amonyum nitrat patlamasının arkasındaki gerçekler yer alıyor. Sağdaki oynatma listesi ise sizler tarafından en çok beğenilen videolardan oluşmakta.